Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte FED faiz kararına değineceğiz. 4 Mayıs 2022 günü FED'in alacağı kararlar finansal piyasalar için gerçekten çok önemli olacak. Dolar kaç TL olacak, altın ne olacak sorularımızın en güzel yanıtı yarın FED'in vereceği cevaplarla sonuçlanmış olacak. Bugün itibariyle dolar kurunu anlayabilmek için sizlerle birlikte dolar endeksiyle başlayacağız. Ondan sonra dolar ne olur, altın ne olur, euro ne olur, sterlin ne olur, Bitcoin ne olur, gümüş ne olacak sorularınızın cevaplarını da burada bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, Fed'in yarınki beklentiler dahilinde faizleri 0,50 bas puan arttırması bekleniyor. Bu beklentiler doğrultusunda dolarda bizler özellikle içeride yukarı yönlü atakları sizlerle birlikte izledik. 14.95 seviyesine kadar dolar kurunda yukarı yönlü ataklar gerçekleşmiş durumda. Fed'in 4 Mayıs günü alacağı atraksiyon faiz kararıyla birlikte dolar endeksinde yukarı yönlü sert hareket izler miyiz? Bunu da hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz. Teknik açıdan dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde arkadaşlar bakın şurada yukarıda gördüğünüz seviye çok önemli bir seviye. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması şart. Yani bu seviye 103.80 civarından geçen bir alan. Bunun aşılması şart. Bu alan içerisinde aşağı yönlü tekrardan düzeltme hareketleri görürsek bizler dolar endeksinde bir geri çekilme süreci yaşayabiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünmekteyim. Özellikle dolar endeksi tarafında. Son zamanlardaki analizlerimize baktığımızda gene dolar endeksinde güçlü seyrin devam ettiği, bu da içeride dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin her ne kadar da dolar kurunun baskılanması neticesinde dolar endeksiyle uyumlu bir dolar TL Türk lirası sizlerle birlikte izleyemesek de bu baskılara dolar TL kurunun ne kadar dayanabileceği gene merak konusu olan konular arasında sevgili dostlarım. Cari açık çok önemli. Cari açıktaki son zamanlardaki ithalat fazlalığından doğan dolar açığımızda maalesef ki bakalım bu yıl itibariyle turizm gelirlerinden elde edilebilecek mi? Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. Beklentiler doğrultusunda bir 40 milyar dolarlık turizm geliri ülkemize giriş yapabilecek mi? Bunu da takip edeceğiz. Evet 103.8 bölgesi dolar endeksinde gerçekten önemli bir bölge. Bu bölgenin üzerinde bakalım dolar endeksi kalıcı olabilecek mi veya buradan bir düzeltme süreci tekrardan dolar endeksinde yaşanabilecek mi? Bunu da takip edeceğiz. Haftalık bazda dolar endeksinin grafiğine baktığımız zaman stokastik indikatörümüzde hala daha yukarı yönlü aşırı alım bölgesinde seyreden bir dolar endeksi de devam etmekte. Aylık bazda baktığımız zaman aylık bazda daha al sinyalinin yeni başladığı ve yukarı yönlü hareketin devam niteliği taşıyan tam bir kritik seviye üzerinde uzun bazlı grafik üzerinde baktığımız zaman bir tehlikeli direnç seviyesi üzerinde dolar endeksinin de bugün itibariyle hareketlerine devam ettiğini buradan seyrediyoruz. Ve 103.8 bölgesi gerçekten önemli bir bölge olacak. Bakalım bu bölge üzerinde yukarı yönlü hareketler Fed'in faiz kararlarıyla birlikte yukarı yönlü gerçekleşebilecek mi? Eğer ki gerçekleşirse buradaki atakların devamında dolar endeksinde 108 seviyesine doğru yukarı yönlü atakları hala takip ederiz sevgili dostlarım. O yüzden önemli bir FED günü olacak. FED'e dikkat diyoruz. FED'deki açıklamalarda dolar kurundaki bizlerin takip ettiği önemli seviyelerin yukarı yönlü hareketlerini destekleyebilecek mi? Dolar kurunda özellikle bizlerin olmazsa olmaz arkadaşlar bakın. Burası bizlerin olmazsa olmaz bir stop bölgesi olarak takip edeceğimiz alan. Burası da 14.45 seviyesinden geçen bölge. Şuraya önce bir işaretimizi hemen çekelim. 14.45 seviyesi bizler için olmazsa olmaz bir stop bölgemiz. Ve şuradaki yukarıdaki alandaki destek bölgemizde 14.63 seviyesinden geçen destek bölgesi. Bu iki önemli destek bölgesi bizlerin sıkı takibinde olması, aşağı yönlü hareketlerde de takipte kalmamız gereken önemli bir bölge olarak takibimizde olacak. 14.88 gene bizler için önemli bir kritik bölge. Çünkü 14.88 bölgesi üzerinde dolar TL kurunun her kalışı yukarıda dolar TL kuru için kritik öneme sahip olan 15.33 ilk direnç bölgesi ve onun üzerindeki 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü atakların hız kazanması anlamı taşıyacaktır. O yüzden 14.88 bölgesi dolar kurunda önemli bir bölge. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman günlükte hala da al sinyalinin yukarı yönlü devam etmesi de bizlere dolar TL kurunda yönün hala yukarı seyrettiği şeklindeki öngörümüzü desteklemekte sevgili dostlarım. Sizler için burada en kritik soru
Fed'in acaba yapacağı 0,50 bas puanlık faiz artış kararının gelmesinin ardından bir düzeltme süreci dolar endeksinde yaşanıp yaşanmayacağı. İşte bunun için de Fed'in faiz kararından sonra Powell'ın basın açıklaması çok önemli olacak. Hep birlikte bu basın açıklamasını dinleyeceğiz. Ve burada Fed'in ilerleyen dönemlerde bu agresif faiz artışlarına tekrardan devam edip etmeyeceğiyle ilgili şahin açıklamalar mı gelecek, yoksa piyasalarla ilgili güvercin bir açıklama şeklinde Powell'dan piyasaları destekleyici bir açıklama mı gelecek? Bu çok önemli olacak. Benim öngörülerime göre sevgili dostlarım, bir şahin bir güvercin açıklama şeklinde piyasaların fazla da yıpranmaması için sert faiz artışının ardından bir güvercin açıklama şeklinde de açıklama gelebilir. O yüzden sizler dikkatli olmanızda fayda var ve 14.45 seviyesini kendinize bir stop bölgesi olarak belirlemenizde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla elinde dolar tutan arkadaşlarımızın özellikle bu seviyeye dikkat etmelerinde fayda var diye düşünmekteyim. Önemli bir seviye çünkü. Zaten FED'de bir şahin açıklama tekrardan bu 0,50 bas puanının üzerine bir de şahin açıklama gelir ise bir anda dolar TL kurunda 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri de sizlerle birlikte izleyebiliriz. O yüzden Fed'in yapacağı açıklamalar 4 Mayıs günü çok önemli olacak. Altın tarafına baktığımız zaman altının ons tarafıyla hemen başlayalım. Altının ons tarafında bugün yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. 1878 dolar civarına doğru bir yukarı yönlü tepki yükselişi altının ons tarafında gelmiş durumda. Bizler için altının ons tarafında takip ettiğimiz altta bir yükselen trend çizgimiz var. Bu trend çizgimizin geçtiği alanda bizler için altında 1830 dolar seviyesinden geçiyor. Yani 1830 dolar altında bizler altının ons tarafında bir kapanış görmediğimiz sürece şurada gördüğünüz yükselen trend çizgisinin bozulduğunu kimse söyleyemez. Hala da bu yükselen trend çizgisinin devam ettiği anlamı taşır. Bu çizgi içerisindeki hareketlerinde altının ons tarafında yukarı yönlü ataklarda ilk etapta 1900 dolar seviyesinin tekrardan test edilebilirliği, yani buralara doğru bir yükseliş ataklarını ons altında görebileceğimiz unutulmamalı sevgili dostlarım. Onun daha agresif tekrardan 2000 dolarlar ve üzerine doğru ons altının gidebilmesi için ise bakın şurada yukarıdan aşağıya doğru inen düşen trend çizgisinin yukarı yönlü kırılması şart. Buradaki düşen trend çizgisinin geçtiği bölgede sizler için takipte kalmanız gerekecek. Özellikle de yarın için buradaki bölgemiz 1945 dolar seviyesinden geçiyor. Şu şekilde ons tarafında bir strateji olabilir. 1830 dolar üzerinde kaldıkça yön hala yukarıdır. Agresif yükselişlerin başlayabilmesi için düşen trend çizgisinin yukarı kırılması şart. Buradan geçen alan ise 1945 dolar seviyesinden geçen bölge. 1830 dolar altına sarkmalarda ise artık bu pozisyonu uzun süreli tutmakta bir fayda olmayacağı düşüncesindeyim. O zaman bizler sizlerle birlikte ilk aşağıdaki 1780 dolarlar seviyesine doğru aşağı yönlü hareketi takip ederiz sevgili dostlarım. O yüzden elinde altın tutan ve ons tarafını takip eden sevgili dostlarımız için verdiğim bu kritik seviyeler önemli olacaktır. Gram altın tarafına sizlerle birlikte geçtiğimiz zaman hemen gram altın tarafına da bakalım hızlı bir şekilde. Gram altında takip ettiğimiz bir formasyon ve bu formasyon üzerinde hareketlerin gerçekleştiğinde unutmamakta fayda var. Bizler için bu hareketlerin geçtiği üst kanal çizgisi, yani burada aşağıya doğru düşen trend çizgisinin geçtiği alan gram altın tarafında test edildi. Şu an itibariyle bu alan aşağı yönlü kırıldı mı? Hayır, henüz bu alan aşağı yönlü kırılmış değil. O da 880 civarlarından geçen, gram altın takip eden arkadaşlarımız için 880 civarlarından geçen bir alan. Ve bu alanda da yukarıdaki özellikle tepki yükselişleri 880 ile 900 TL arasında gerçekleşiyor. Bir 20 kuruşluk marş arasında sıkışmış bir gram altın. Tekrardan gram altında yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi içinse 908-910 civarlarında yukarı yönlü kapanışlar görmemiz şart. Bu Fed'in yapacağı açıklamalar gerçekten 4 Mayıs günü çok önemli olacak. Agresif faiz artışlarına Fed'in tekrardan devam etmesi dolar tarafını güçlü kılacağından dolayı ons tarafında da 1830 seviyesinin bizler için çok önemli olduğunu göstermekte. Fakat altın tarafında da şöyle bir durum var. Dünya üzerindeki bu enflasyonist baskı, arkadaşlar bakın, dünya üzerindeki bu enflasyonist baskı çok önemli. Bir resesyon, bir durgunluk dönemine girebilir mi? Eğer böyle bir etki piyasalar tarafından sezilir ise, yani 2 aylık arka arkaya bir küçülme süreci ABD tarafında yaşanır ise burada bir resesyon korkusuyla birlikte
güvenli liman olan altın tarafına geçişler çok hızlı gerçekleşebilir ve bu da ons bazlı altında yukarı yönlü hareketlerin bir anda sertleşmesi anlamını da beraberinde getirebilir. O yüzden ben Fed'in bir şahin bir güvercin şeklinde açıklamalar yapacağı ve bu iki açıklamayla birlikte dolar tarafının da yukarı gitmesi ve ons altın tarafının da buna eşlik edeceği düşüncemle birlikte gram bazlı altın yatırımı olan kişilerle ilgili olaraktan yönün yukarı, gram altında tekrardan yukarıya sert bir şekilde gerçekleşeceğini düşünmekteyim. Tabii bunlar benim düşüncem arkadaşlar. Sizler nasıl düşünürsünüz veya nasıl yorumlarsınız? Bu da size kalmış bir durum. Yatırım kararlarınızın mutlaka kendiniz vermelisiniz. Evet, gümüş tarafına baktığımız zaman, evet, gümüş tarafında burada kanalın izlediğimiz bir kanal var ve buradaki kanalın dibi bizler için 22.30 civarından geçiyor ve tam bu kanalın alt tarafından gümüşün ons tarafında bir tepki aldık ve bu tepkiyle birlikte yukarı yönlü bir hareket beklentisi içerisinde gümüş olduğunu görüyoruz. Gümüşte yukarı yönlü hareketlerde bizler için hareketin 23-20 civarına kadar devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Buradaki hareketin daha da yukarı yönlü agresifleşebilmesi için ise 23.50 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış bizi gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin daha da hızlanması yönünde umutlandıracaktır. Genel grafik olarak böyle uzun bazlı bir grafikte baktığımız zaman zaten bu seviyelerin gümüşün ons tarafında devamlı bir al sinyali verdiğini görüyorsunuz. Burası birçok kez denenmiş ve aşağı yönlü kırılamamış ve buradan devamlı gümüşün ons tarafı yukarı yönlü ataklarını devam ettirmiş ve bu uzun vadede baktığınız zaman bu kanal içerisinde hareket eden bir gümüş ons sizlerle birlikte takip ediyoruz ve buradan da gümüşün onsunun tekrardan tepki verip yukarı yönlü hareketlerini 26 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü taşıyacağı yönündeki beklentimiz de devam ediyor sevgili dostlarım. O yüzden gümüşte de aşağı yönlü seviyeler kırılmadığı sürece panik yapmaya gerek yok diye düşünmekteyim. Euro tarafı, evet, Euro tarafı faiz arttırımlarında biraz geç kaldı. O Euro'nun faiz arttırımlarına geç kalmasıyla birlikte bizler Euro'da sizlerle birlikte aşağı yönlü hareketleri izledik. Fakat benim için Euro takip eden arkadaşlarımız, Euro Türk Lirası'nı takip eden arkadaşlarımız için bu seviye çok önemli. Ve ben bu seviyenin altında, Euro'da özellikle 15-30 seviyesinin altında bir hareket beklemiyorum. Buradan hareketin tekrardan Euro'yu özellikle 17 civarına doğru yukarı yönlü taşıyacaktır. Sizler de burada grafik üzerinde gördüğünüz gibi bu kanal aralığı içerisinde Euro zaten hareketlerini devam ettiriyor. Yukarı çarpıp aşağı iniş, yukarı çarpıp aşağı iniş. Bakın, yukarı çarpıp aşağı iniş ve bu seviyelerden bir al fırsatı devamlı veriyor ve bu al fırsatıyla birlikte yukarı yönlü giden bir Euro sizlerle takip ediyoruz. Euro'da da biliyorsunuz Temmuz ayı için faiz artışlarının gelebileceğiyle ilgili haber vardı. Bu haberle birlikte ilerleyen günlerde Euro tarafının da güçleneceği şeklindeki düşüncemiz devam ediyor. Sterlin takip eden arkadaşlarımız için kritik bölgemiz ve stop bölgemizi şu şekilde belirlemiştik. Ve buradaki 18 liradan geçen alan bizler için bir kritik seviye. Sterlin takip edenler için 18 lira altında kalınmadıkça bu seviyelerin Euro'daki sterlin Türk lirası için güzel bir alım bölgesi olarak şu an için değerlendirilebilecek alanlar olarak takip edilmesi gerekli diye düşünmekteyim. Buranın üst seviyesi şu şekilde bir kanal çizdiğiniz zaman buradaki hareketin tekrardan sterlini yukarı yönlü taşıyabileceği fiyat aralığına doğru sizleri götürecektir. Burada bizlerin gene sterlinde 20 lira 20 kuruş seviyesine doğru bu yukarıdaki özellikle geçen trend çizgisine doğru hareketleri başlatmasıyla birlikte bir tekrardan yukarı yönlü hareketin 20 liralar seviyesine doğru sterlinde devam edeceği yönündeki beklentimiz de devam ediyor. Teknik analiz böyle bir şey işte sevgili dostlarım. Burada da teknik analizde takip ettiğiniz gibi kanal içerisinde bu hareketler devam ediyor. Agresif hareketlerin başlayabilmesi için buradaki 20 liranın yukarı yönlü kırılması şart. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa işte o zaman burada bir daha agresif yönlü hareketler sterlin tarafında sizlerle birlikte takip edebiliriz. Aşağıda ise hareketlerin daha da hız kazanabilmesi için buradaki aşağıda gördüğünüz trend çizgisinin kırılması lazım. Buradaki trend çizgimizde bugün itibariyle 18 lira 15 kuruş. Sarkmalarla birlikte biz bunu 18 liraya kadar aşağıya çekebiliriz. Yani 18 liraların aşağı kırılması durumunda işte o zaman daha agresif hareketler sterlin tarafında bekleyebiliriz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman henüz aşağı yönlü bir agresif şelale düşüşü başlatacak hareketin olmadığı ve geçmiş dönemli bu kanal içerisindeki hareketleri izlediğimiz zaman da buradaki hareketin bir alım olarak devamlı karşımıza çıktığını sizlerle birlikte görüyoruz. Ve bu da bir sterlin tarafında alım fırsatı şeklinde
değerlendirilebilir gibi şu an için gözükmekte. Bitcoin, hemen Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin'de bakalım son durum ne şekilde. Bitcoin'de de önemli, bu 38 bin dolar civarlarından geçen alan bizler için önemliydi. Ve bu alan içerisinde hala Bitcoin'de hareketler devam ediyor. Bitcoin'de bizlerin en önemli Bitcoin arkadaşları, Bitcoin takip eden sevgili dostlarımızın takip edeceği alan şuradaki alan olmalı. O da 37.500 dolar seviyesinden geçen alan. Burada tekrardan aşağı yönlü hareketlerin sertleşebilmesi için 37.500 dolar altına iniş ve 38.000 dolar altında kapanışlar görmemiz şart. Burada bir kapanış görmez isek şu an için Bitcoin'de hareketler bakın şuradaki alt kanal içerisinde devam ediyor. Buradaki alt kanalın 38.000 ve yukarıdaki band aralığı da takip edeceğimiz en kısa da 41.000 dolar seviyesi. 38.000, 41.000. Bakın bu alanda hareket ediyor. Bu 41.000 doların üzerine atmayı başarırsak da bir üst kanal olan seviyesi 46.500 dolar, 47.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü hareketleri sizlerle takip edebiliriz. O yüzden buradaki kanal içerisindeki hareketleri takip edeceğiz. Şu an itibariyle bu kanal içerisine baktığımız zaman Bitcoin'de al pozisyonu göze çarpıyor. Bakın şu alanda al pozisyonu göze çarpıyor. Bunu neye dayandırarak söylüyoruz? Daha öncelerden de burada bakın tam bu kanalın alt tarafına, trendin alt tarafına değdiği zaman buradan bir al fırsatı gelmiş ve yukarı yönlü hareket etmiş. Gene burada da kanalın alt tarafına değip buradaki son destekten yukarı yönlü hareket etmiş. Burada da gene geçmişteki beklentilerimiz doğrultusunda bu 37.500 dolar altına sarkmaz isek buradaki harekette tekrardan Bitcoin'i 47.000 dolar seviyesine doğru götürebilir ve bu sefer bu seviyelere götürürse de bu üçüncü hareketle birlikte Bitcoin 47.000 doları da yukarı kırabilir. Bu ihtimal de çok fazla sevgili dostlarım. Yani belirsiz bir süreç içerisindeyiz. Bitcoin'deki arkadaşların dikkatli olması gereken bir süreç. Çünkü alt tarafta da 1, 2, 3 kere denenmiş. Fakat bu üçüncüde de şu an itibariyle kırılamamış bir destek. 37.500 desteği göze çarpıyor. Bitcoin'de dikkatli olmakta fayda var diye düşünmekteyim. Gümüş gram. Evet, gümüş gram tarafına hemen sizlerle birlikte bakalım. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için de ons'taki hareketler ve doların hareketleri gümüşün gramı için çok önemli. Bu ikisinin birlikte gümüşün gram tarafında ve bu özellikle Ukrayna tarafında gümüş üretime dayalı sanayinin çok fazla olması, dünya genelinin hemen hemen %10'unun bu tarafta Ukrayna tarafında yapılması ve bu olaylardan da sanayi bazında kullanılan gümüş oranında azalma olduğu için gümüş tarafında geri çekilmeler sizlerle birlikte takip ediyoruz arkadaşlar. Bunun için gümüşte şimdi bizler için 10.85 seviyesi önemli bir bölge. Hatta 10.78 bölgesi önemli bir bölge. Bu 10.78 bölgesi üzerine atar isek yukarı yönlü 11.85-12 liralar civarına doğru tekrardan sizlerle birlikte hareketleri izleyebiliriz. Gümüş tarafı da gram bazlı olarak ons bazlı Fed'in baskısından özellikle şu an itibariyle etkileniyor. Fakat bu hareketlerin Fed'in faiz açıklamasının ardından Powell'ın yapacağı açıklamalar, konuşmalar, basına vereceği demeçler gene önem taşıyacaktır. Bu hareketle birlikte yönün şu an dip seviyelerde gördüğümüz gümüşün onsuyla birlikte gram altını da yukarı yönlü, gram gümüşü pardon yukarı yönlü çekeceği yönündeki düşüncelerimiz devam etmekte sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, piyasaları sizlerle birlikte değerlendirdik. Özellikle Fed'in yapacağı, alacağı kararlar doğrultusunda dolar, altın, gümüş, euro, sterlin nereye gider? Bunları değerlendirmeye çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize ailelerinizle birlikte tekrardan mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.